Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Bitcoin ve altcoin piyasası ile ilgili önemli bir uyarıda bulunacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de bu 2023 yılı başlarından itibaren 17.000, 16.500 seviyelerinden itibaren bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi Bitcoin ve burada 31.000 seviyesine kadar ulaşmayı başardık. Ancak bu 31.000 seviyesinin daha yukarısına çıkamadı, gücü yetmedi Bitcoin'in ve buradan bir düzeltmeye girdiği görülüyor. Şu ana kadarki olan düzeltme normal bir düzeltme olarak düşünülebilir. Ancak burada önemli bir seviyemiz var. Bu seviyemiz de 26.100 seviyesi. Burası majör olarak destek yapmamız gereken bir seviye ve burayı ilk kez test ediyor şu anda Bitcoin. Şöyle söyleyeyim, 17 Mart tarihinden itibaren bu 26.100 seviyesini ilk kez test ediyor ve bu seviye üzerinde tutunmamız oldukça önemli olacaktır Bitcoin'de. Bu seviye majör bir seviye olduğu için bu seviyenin kaybedilmesi durumundaysa Bitcoin'de sert düşüşler görebiliriz. Bu bakımdan yatırımcıların mutlaka 26.100 seviyesine dikkat etmesi gerekiyor. Bu seviyeden tepki alırsak da, ancak şu anda çok cılız bir tepki söz konusu. 26.100 seviyesini test ettik. Ancak buradan beklediğim tepki gelmedi. Yani buradan sert yukarı bir fiyat hareketi görmek isterdim ben. Ancak bu şekilde bir fiyat hareketi görmedik ve momentumumuz da şu an short'a döndü ve biraz da olsa kuvvetlenmeye devam ediyor short trendinde. O yüzden bu 26.100 seviyesini mutlaka günlük ve haftalık kapanışlarda dikkate almamız gerekiyor. Bu seviye altındaki günlük kapanışlar düzeltmenin devamını getirebilir ve bu da doğal olarak altcoin'lere de yansıyacaktır diye düşünüyorum ben. Total 2'ye baktığımız zaman altcoin'lerde de yani altcoin market cap'te de bir düşüş trendi söz konusu ve burada da majör desteğe oldukça yaklaştık. Majör desteğimiz burada 540 milyar dolar. Şu anda 560 milyar dolarda total 2 market cap. 540 milyar dolar bizim altcoin'lerdeki majör desteğimiz ve bu yüzden bu seviyenin mutlaka korunması lazım. Yani altcoin piyasasından para çıkışları devam ederse ve bu 540 milyar doların altına sarkarsa altcoin'lerde sert düşüş görmemiz oldukça olasıdır diye düşünüyorum. O yüzden burada total 2'de 540 milyar dolar seviyesine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Bu seviye altında kalmamız durumunda altcoin'lerde sert düşüşler göreceğimizi düşünüyorum. Tabi burada Bitcoin dominansı da oldukça önemli olacaktır. Bitcoin dominansı hala yukarı yönde devam ediyor. Yani yukarı yönlü trendin bozulduğunu görmedik hala burada. Bu da altcoin'ler için oldukça olumsuz bir durum. Çünkü Bitcoin fiyatı düşerken dominansın yükselmesi demek altcoin'lerde büyük bir yıkıma yol açar. Bu yüzden yani Bitcoin fiyatı düşerken en azından dominansın da bir miktar geri gelmesi altcoin'lerde yıkımı önleyecektir diye düşünüyorum. Ancak şu anda dominans hala oldukça güçlü. Yani genel trendten bahsediyorum ben. Dominans hala oldukça güçlü. Burada 47 seviyesi, %47 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak bu %47 seviyesinde altına sarkmamız altcoin'ler açısından oldukça iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. En azından dominansın burada %45'lere kadar gelmesi altcoin piyasasındaki yıkımı biraz daha azaltacaktır diye düşünüyorum ben. Tekrardan Bitcoin'e geldiğimiz zaman burada 26.100 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa artık altta 24.600 ve daha sonra 22.300 seviyeleri gündeme gelecektir diye düşünüyorum. 22.300 seviyesi ise artık Bitcoin'deki son umudumuz olacaktır. Yani burada 21.400'e kadar da bir sarkmalar olabilir bu düzeltme durumunda. Burası da Fibonacci 0.618 seviyesi olması açısından oldukça önemli bir seviye. 21.400 seviyesi. Yani burada şu andaki kilit seviyemiz 26.100 seviyesi olacaktır. Özellikle günlük ve haftalık kapanışlarda bu seviyenin kaybedilmesi durumunda hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde büyük düşüşlerin olacağını düşünüyorum ben.
O yüzden mutlaka dikkatli olmakta fayda var. Yani alt seviyelerden maliyetlenen yatırımcılar bu seviyenin kaybedilmesi durumunda artık stop olabilirler veyahut da en azından yeni long işlem gerçekleştirmezler ise kendileri açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu 26.100 seviyesi korunursa zaten herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu seviye korunduğu takdirde yukarı yönlü yeniden fiyat hareketleri göreceğimizi düşünüyorum. Hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde. Özellikle altcoin'lerde de ciddi yükselmeler söz konusu olabilir. Çünkü bir hayli geri geldiler altcoin'ler. %20, %25'lere varan düzeltmeler gördük geçtiğimiz hafta. O yüzden burada kilit seviyemiz 26.100 seviyesi. Kafa karışıklığına gerek yok. Bu seviyenin altında kalırsak derin düzeltmeler bekliyorum ben açıkçası. O yüzden yatırımcıların mutlaka dikkatli olmasında fayda var. Yeniden Total 2'ye geldiğimiz zamansa burası 540 milyar dolar seviyesi. Total 2'de altcoin market cap'te 540 milyar dolar seviyesi korunduğu takdirde altcoin'lerde yeniden yukarı yönlü bir hareket göreceğimizi düşünüyorum ben. Ancak burada da momentumumuz aşağı yönlü yine ve nispeten kuvvetlenmeye de devam ediyor short yönlü momentum. Buna da dikkat etmekte fayda var. Burada 540 milyar dolar seviyesi günlük ve haftalık kapanışlarda aşağı yönlü kırılırsa da altcoin'lerde çok ciddi düşüşler göreceğimizi düşünüyorum ben. Bu bakımdan da altcoin yatırımcılarının da mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Yeniden dominansa gelelim. Bitcoin dominansı da yukarı yönlü trendine devam ediyor demiştik. Burada %47 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa dediğim gibi altcoin'lerde biraz rahatlama görebiliriz. Ancak kırılamaz bu %47 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı takdirde yukarı yönlü trendine devam ettiği takdirde ise altcoin'lerde yine büyük bir baskılanma görmemiz söz konusudur diye düşünüyorum ben. Özellikle buradaki Bitcoin'deki 26.100 seviyesi mutlaka yakından takip edilmeli. Bu seviye üzerinde kalırsak herhangi bir problem yok. 35.000 dolar seviyesine kadar güzel bir fiyat hareketi göreceğimizi düşünüyorum bu durumda. Yani altta bir ara direncimiz, ara desteğimiz var 26.100 seviyesi kırılması durumunda. Burası da 24.600 seviyesi. Ancak bu seviye kırılırsa da bu 24.600 seviyesindeki desteğimizin tutacağını ben pek düşünmüyorum. O yüzden 22.300 seviyesine doğru bir yolculuk söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka Bitcoin ve altcoin yatırımcılarının bu seviyelere dikkat etmesini öneriyorum. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.